Merhabalar hanımlar. Yonca'nın Hobileri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere simli ipimle güzel bir modelin anlatımını yapacağım. Modelimize geçmeden önce sizlerden ricam, kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup yanındaki zil işaretini tıklayarak bildirimleri açarsanız yeni yüklediğim videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de videolarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. İpim Alize'nin Angora Gold simli ipi arkadaşlar. Tığ ile yapacağım. Tığ numaram 6 numara olacak. Bir de firkete kullanacağız arkadaşlar. Böyle firkete üzerine ilmekler oluşturacağız. Daha sonra hepsini toparlayarak güzel bir model elde edeceğiz inşallah. Şimdi hemen zincir çekerek başlıyoruz. Evet arkadaşlar, öncelikle bir ilmek oluşturdum. İlmeğin üzerine 70 tane zincir çekeceğim. Küçük bir parça üzerinde anlatım yapacağım arkadaşlar. Zincirimi 70'e tamamlıyorum. Evet, 70 tane zincir çektim arkadaşlar. Şimdi hemen burada bir tane zincirin içerisine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Şimdi yapmış olduğum sık iğneyi uzatıyorum. Firketemi alıyorum. Hemen firketenin içerisinden geçireceğim. İlk baştaki ilmeğim olacak. Şöyle yanındaki zincire batıyorum. İpimden alıp bir tane zincir çekiyorum ve ipimi uzatıyorum. Firketenin üzerine takıyorum. Bu şekilde yine 70 tane ilmek oluşturacağız arkadaşlar firkete üzerine. Sıradaki zincire battım. Üzerine bir tane zincir çektim ve ipimi uzatarak firketenin üzerine taktım. Sıradaki zincire batıyorum. İpimden alıyorum. Bir tane zincir çekip şöyle uzatıyorum. Tekrar zincire batıyorum. Firketeme takıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. 70 tane zincir çektiğim için bütün zincirlerin içerisine batarak yine 70 tane buradaki ilmeklerimizden oluşturmuş olacağız. Daha sonraki sırada hepsini toplayacağız. Toplayarak modeli oluşturacağız. Daha sonra tekrar firkete ile devam edeceğim. Bir sıra toplayıp bir sıra bu şekilde ilmekler oluşturacağız. Şöyle biriktirdikçe arka tarafa doğru çekeceğiz. Zaten zincirle kilitlediğim için kapanma olmayacak arkadaşlar. O yüzden arka taraftan biriktikçe kaydırarak çıkarabilirsiniz. Devam ediyorum. Biraz ilk başlarda böyle eliniz alışmadığı için oyalanabiliyorsunuz ama el alıştıktan sonra çok kolay ilerliyor. Evet arkadaşlar, ilmekleri tamamladım. Saydım, şöyle 70 tane ilmek yaptık firkete üzerine. Şimdi son ilmeğimi son zincirin içerisine batıyorum. Şöyle bir tane de üst kısma çıkmak için buraya örümcek yapıyorum. Şöyle örümceğimi yaptım. Şimdi firketemden bütün ilmeklerimi çıkarıyorum. Şöyle
Tamamladık birinci sırayı. Şimdi toplama kısmına geçiyorum. Şöyle çevirdim. Bir tane ilmek aldım. Sık iğne ile birleştirdim. Sıradaki ilmeği aldım. 2 3 4 ve 5 tane ilmeğimi tek tek topladım ve sık iğne yaptım. Şimdi ilk sırada bu şekilde yapacağız arkadaşlar. İkinci sırada bu kısmı 5'ini birlikte toplayarak yapacağız. Bu sadece ilk sıraya özeldi. 5 tane araya zincir çekiyorum. 4 ve 5. Şimdi tekrar tek tek 5 tane ilmek topluyorum. 2 3 4 ve 5. Şöyle yaptık. Şimdi 10 tane ilmeği hepsini birden toplayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 10 tane ilmeği şöyle topladım. Hepsini birlikte tek seferde kapatıyorum. Bu şekilde. Şimdi tekrar tek tek 5 tane toplayacağız. 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar buradan devam ediyoruz. Yani burada ne yaptıysak bu tarafa doğru aynı işlemi yapacağız. 5 tane zincir çekiyorum. 4 5. 5 tane tekli ilmek topluyorum. 2 3 4 ve 5. Şimdi tekrar 10 tane 4 5 6 7 8 9 ve 10. Şöyle hepsini birden toplayıp kapatıyorum. Şimdi tekrar 5 tane tekli ilmek toplayacağız. 1 2 3 4 ve 5. Şimdi araya 5 tane zincir çekiyorum ve tekrar tek tek 5 tane ilmek topluyorum. Beş tane ilmeğimi tek olarak topladım. Şimdi 10 tane ilmeği hepsini birlikte toplayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hepsini birlikte topluyorum. Kapattım. 1 2 3 4 ve 5. Geriye 5 ilmeğim kaldı. 1 2 3 4 5. 5 tane zincir çektikten sonra son 5 ilmeğimi de tek tek topluyorum. Evet, ilk sırayı topladık bu şekilde arkadaşlar. Şöyle 3 tane dilim üzerinden devam edeceğim. Küçük bir parça olacak dediğim gibi. Şimdi tekrar firkete ile devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen dönüyorum. Bir zincir çekip ilk sık iğne yuvasının içerisine batıp burada bir tane sık iğne yaptım ve ilmeğimi uzattım. Hemen firketeye takıyorum bu kısmı. Şöyle birinci ilmeği taktık firketemizin üzerine. Sıradaki sık iğne yuvasına batıyorum. Yine aynı şekilde bir zincir çektim
ve firketeye takıyorum. Tekrar önümdeki yuvaya batarak bir zincir çekiyorum ve firketeme takıyorum. İlk başta 5 tane ilmek yapıyorum arkadaşlar. Şöyle 5'e tamamladık. Şimdi bu arada zincir çektiğim kısma 10 tane ilmek çıkaracağım. Şöyle alttan batıyorum. Zincirin içerisine değil. Şöyle alt kısımdan batıyorum. İpimi çekip buraya bir zincir çekiyorum. Getirip firketime takıyorum. Buraya 10 tane yapıyorum arkadaşlar. 2 oldu. Evet arkadaşlar 10 tane bu araya ilmek çıkardım. Şimdi burada şöyle 11 tane yuvamız var. Buradan 10 tane ilmek çıkaracağız arkadaşlar. Arada bir tane toplama ilmeği olduğu için burayı 11 yapıyor. O yüzden dilerseniz buradan bir tane atlayın ya da buradan bir tane atlayın. Yine buraya 10 tane ilmek çıkaracağız. Araya 10, 10 bu şekilde devam edecek. Yani sayımız artmasın diye buradaki sayıyı sayarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar şöyle 10 tane ilmek daha çıkardım. Şimdi buradan yine aynı şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Ben burayı da sıra sonuna kadar yine firketemin üzerine ilmekleri çıkararak tamamlayıp daha sonra tekrar bir sıra daha toplama sırasını gösterip videomuzu sonlandıralım. Evet arkadaşlar şöyle ikinci sırayı da tamamladım. Bu sıradaki sayımız 80 oldu arkadaşlar. Aralarda 10 tane ilmek çıkardığımız için sayımız artmış oldu. Bilginiz olsun. Son olarak örümcek yaptım. Buradan devam edeceğim. Şöyle ikinci sırada yine aynı olacak arkadaşlar. İlk başta yapmış olduğumuz sırayla sadece baştaki 5 ilmeği ilk başta hepsini birlikte toplayacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane aldım. Hepsini birlikte kapatıyorum. Kilitledim. Şimdi tekrar, evet şimdi burada 5 tane tek tek ilmek alacağım. Şöyle 1, 2, 3, 4 ve 5. Araya 5 tane zincir çekiyorum. 4, 5, tekrar 5 tane tek tek alıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi bu ortadaki onlu kısmı yapacağız. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane ilmeğimi hepsini birlikte topluyorum. Sık iğne ile birleştiriyorum. Şimdi tekrar 5 tane tek tek alıyoruz. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar model. Farklı bir işlemi yok. Şimdi 5 tane tek tek alacağım.
4, şöyle 5, araya 5 zincir çekeceğim, bu kısmı oluşturacağım. 1 2 3 4 5, sonra tek tek 5 tane daha alıp daha sonra onlu ilmek alacağım. 10 tane hepsini birlikte alacağım. 5. Şimdi tekrar 2 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hepsini birlikte kapatıyorum. Burada devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar 5 tane tek alacağım. Daha sonra orta kısmı yapacağım 5 zincirle. Tekrar 5 tane tekli alacağım. Daha sonra onlu alacağım. Daha sonra 5, araya 5 zincir, 5 tane daha, son kalan 5'imizi de yine hepsini birlikte toplayacağız arkadaşlar. Başta yapmış olduğum gibi ve sıralama bu şekilde devam edecek. Şöyle 2 sıra daha yapıp bir de buharlı bir ütü vererek sizlere son halini göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar, 2 sıra daha yaptım. Dediğim gibi ütüyü de şöyle sadece buhar verdim arkadaşlar. Ütüyü basmadım. Şöyle elimle düzelttim. Örgü de bu şekilde yapılıyor ütü. Çok fazla ütülemedim, yani sadece buhar verdim arkadaşlar. Modelimiz bu şekilde. Dikdörtgen olarak şal yapabilirsiniz arkadaşlar. Yelek için çok güzel bir model. Toplama kısmı çok kolay ilerliyor. Diğer kısımda dediğim gibi elinize alıştıkça çok daha kolay yapacaksınız. İlk başta böyle beşli tek olarak başladık. Daha sonrakiler burada bu şekilde 5 tanesini bir toplayarak devam ettik arkadaşlar. Kenarı bu şekilde düzgün bir şekilde devam ediyor. Bu kısmı zincir çekerek de devam edebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ya da kenar tığlaması da yapabilirsiniz arkadaşlar. Model bu şekilde arkadaşlar. Son hali bu şekilde oldu. İnşallah beğenmişsinizdir. Yapacak arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki örgü videolarımda buluşmak dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.